İlk bakışta tuhaf gibi dursa da sosyal becerileri güçlendirmenin en basit yollarından biri bilmece ve zeka soruları sormaktır. Uzmanlara göre insanlar bilmece ve zeka soruları ile zaman geçirdiklerinde zeka gelişimi dışında sosyal becerilerini geliştirmekte, iletişim kurmakta ve dilsel kabiliyetlerini de arttırmaktalar. Şimdi gelin hem çocuklar hem de yetişkinler için şaşırtmalı soruları görelim. Verdiğiniz cevapları yorumlar bölümüne yazın. Her sorunun sonunda verdiğiniz cevaba göre zeka durumunuzu yorumlayacağım. Lale üzüm sever ama patates sevmez. Dolmalık kabak sever ama marul sevmez. Bezelye sever ama soğan sevmez. Bu mantık dizisine göre Lale bal kabağı mı sever yoksa elma mı? Cevap bal kabağı. Lale sadece asma tarzı bitkilerde yetişen şeyleri sever. Bu soru sizin hem bilginizi hem de nesneler arasındaki bağlantı kurma gücünüzü test ediyordu. Eğer doğru cevap verdiyseniz genel kültürünüz ve veriler arasında zincir kurma beceriniz, bir başka deyişle nesneler arasında bağlantıyı gören zekanız iyi. Eğer cevap veremediyseniz bilginizin yetersiz olması buna neden olmuş olabilir. Genel kültürünüzü artırırken bir yandan da zeka soruları çözerek dikkat gücünüzü kuvvetlendirin. İki arkadaş Aysel ve Meryem ormanda yürüyüş yaparlarken bir anda yağmur bastırır ve terk edilmiş bir eve sığınırlar. Karınları acıkan iki arkadaş yağmur diner dinmez yemek bulmak için farklı noktalara doğru arayışa geçerler. Aysel bir elma ağacı bulur ancak elmalardan yediğinde kendisi de ağaca dönüşür. Yarım saat sonra arkadaşını bulmak için oraya gelen Meryem ormandan bir ses duyar. Ses, arkadaşının bir ağaca dönüştüğünü, hangi ağacın Aysel olduğunu bulmak için tek şansının olduğunu, yoksa arkadaşının sonsuza kadar ağaç olarak kalacağını söylemektedir. Meryem, hangi ağacın arkadaşı olduğunu nasıl bulur? Yarım saat önce yağmur yağdığı için diğer ağaçlar ıslak, sadece arkadaşının dönüştüğü ağaç kurudur. Kuru ağacı seçer. Pratik bir zekanız varsa bu soru sizin için gayet kolaydı. Sorudaki yağmur detayı cevabın anahtarıydı. Eğer doğru cevap verdiyseniz yaşadığınız anın farkındasınız. Olayların ve şartların değiştiğini net şekilde görüyorsunuz. Dikkatli ve zekisiniz. Eğer cevap veremediyseniz dikkat gücünüz ve pratik zekanız zayıf. Daha dikkatli olun. Bir köyde yaşayan yaşlı bir adam ve 3 kızı varmış. Bir gün köye bir vampir gelmiş. Vampir onun canını almak istemiş. En büyük kızı babasının 2 yıl daha yaşamasına izin vermesini istemiş. Vampir kabul etmiş. 2 yıl sonra geri geldiğinde ortanca kızı vampirden babasının biraz daha yaşamasına izin vermesini istemiş. Vampir kabul etmiş. 1 yıl sonra yeniden geldiğinde bu kez en küçük kızı elinde yanan bir mumla vampirin karşısına geçmiş ve babasının bu mum bitene kadar yaşamasına izin vermesini istemiş. Vampir bunu da kabul etmiş ve bir daha asla geri dönmemiş. Yaşlı adamın küçük kızı bunu nasıl sağladı? Küçük kız aldığı sözün ardından mumu söndürür ve vampir bir daha hiç dönmez. Sorunun uzunluğu sizi bu sorunun zor olabileceği ihtimaline inandırmasın. Bazen bu tarz bilmeceler sizde dinlerken veya okurken gösterdiğiniz sabır yönünden ölçebilir ve dikkatinizi sona saklamanızı gerektirebilir. Eğer doğru cevap verdiyseniz hem sabırlı hem de dikkatini nereye vermesi gerektiğini bilen birisiniz.
Ayrıca zor durumlardan sıyrılmak için akıllıca hamleler yapabiliyorsunuz. Eğer cevap veremediyseniz dikkatiniz dağılmış olabilir ya da mumun bu sorunun çözümünde nasıl kullanılacağını bilememiş olabilirsiniz. Daha iyi düşünün. Eğer sizin başka bir çözümünüz varsa yorumlara yazın, tartışalım. Bu videoda bu kadar. Şimdi başka bir Her Şey Merak'tan videosu seçin ve izlemeye devam edin.